Değerli dostlar merhabalar. Bugün 9 Ocak 2026. Günlerden Cuma. Bu benim kendi kendime çektiğim ilk vlog olacak. Bu arada neredeyim? İlk vlog ama aynı zamanda evde çekilmiş. Daha doğrusu tekne haricinde çekilmiş, başlamış olan ilk vlog olacak. Ee, Evdeyiz. Mutfaktayım. Evin mutfağında. Burası aynı zamanda ben işte işe gitmediğim zaman, üretim fabrikaya gitmediğim zaman bu masada çalışıyorum. Benim ofisim burası. Bütün günüm burada geçiyor. Ee, Bugün Bodrum'a gidiyorum. Birazdan yola çıkacağım. Ee, Bodrum'da daha özür dilerim. Bugün işte Bodrum'a gidiyorum ama önce Aydın'a uğrayacağım. Ortaklara, annemin yanına uğrayacağım. Onu bir göreceğim. Bir bahçeye bakacağım, işletmeye bakacağım. Ondan sonra işte bahçede budamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Onları bir kontrol edeceğim. Ondan sonra oradan işte annemin yanına bir geçerim. Bugün akşam orada kalırım. Oradan sonra da cumartesi günü Bodrum'a geçeceğim. Bodrum'la bizim ortaklar arası 1,5 saat. Bodrum'da ne işin var derseniz, şimdi tabii daha şeye koymadık. Ama tabii bundan sonra belki bundan önce koyacak olabiliriz. Biz Bozcaada'da bu sene İstanbul'a gelirken yukarı çıkarken Aksona Mehmet'le karşılaştık. Biliyorsunuz Aksona Mehmet Türkiye'nin son sünger avcısı. Müthiş bir insan. Oğlu Fatih bizim sıkı bir takipçimiz. Biz de şimdi onların sıkı bir takipçisi olduk. Onlarla Bozcaada'da bir 3 gün geçirdik. Belgesel çekiyorlardı. Çok güzel tirhandil bir tekneleri var. Müthiş. Ondan sonra sünger avladılar. İşte yanlarında çekim ekibi var falan böyle. Gayet güzeldi. Sonra ben dedim ki onlara, hatta biz de şey yaptık, bir akşam röportaj yaptık. Müthiş keyifli bir röportaj oldu. Böyle çok 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 güzeldi. Çok güzel bir insan. Hani iyi bir insanın olmanın ötesinde güzel kalpli bir insan. Hem Fatih hem de Mehmet abi. E, Belgesel çekimlerinde dedim ki sizi drone çekimleriniz yok mu? Hayır dediler, drone yok. Dedim ben sizi drone'la çekeyim. Bozcaada'ya böyle girerken çıkarken işte Bozcaada'nın da çekimlerini yapmıştım ben bizim kendi vlogumuz için. Ondan sonra çok sevindiler. Olur tabii ki dediler. Biz de ben de bir çekim yaptım. Hem limandan çıkarken hem de limana girerken böyle. İşte Bozcaada çekimlerini falan da yapmıştım. Onlara verdim. Onlar da bu belgeselde sağ olsunlar çekimlerimi kullanmışlar. Birkaç hafta önce beni aradı. Abi dedi belgesel bitti. İlk gösterimi var 10 Ocak'ta. Seni de bekliyoruz. Senin çekimlerini de kullandık. Ay dedim ne güzel, tamam söz geleceğim. Ondan sonra işte kendimi ayarladım. Aslında Ceren'le gidecektik ama daha doğrusu aslında 10 Ocak deyince bir an durdum. Ben tek gitmek zorunda kalacağım. Çünkü Ceren yarın sabah e, deli kız Adana'ya koşmaya gidiyor, yarışa arkadaşlarıyla beraber. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Aslında var ya, koşu bahane, yemin ederim Adana'ya kebap gömmeye gidiyorlar. Ciğer ve kebap gömecekler. Neyse o da öyle bir ayrı hikaye tabii ki. Belki orada da, o da çekim yapar eder falan filan. Onu da koyarız araya, böyle bir sıkıştırırız. Neyse ben işte yarın sabah da Aydın'dan yola çıkacağım. Bodrum'a geçeceğim. Saat 12'de, öğlen 12'deymiş ilk gösterim. Oraya katılacağım. Oradan sonra da Orhaniye'ye geçeceğim. Teknemizin yanına, Şimal'in yanına. Götürdüğümüzden beri, Kasım sonundan beri hiç gitmedim. Gitmedik. Hani biliyoruz bir sıkıntı yok falan filan ama yine de bir havalandırmak lazım tekneyi. Bir bakmak lazım. Merak da ediyorum. Hiç bu kadar ayrı kaldığımız olmamıştı bizim teknemizden. Ee, Hani anca bir hafta, 3 gün, 5 gün neyse tatillere, yurt dışına falan gittiğimiz zaman ayrı kalmıştık.
Orada bile aklımız kalıyordu. Şimdi hepten aklımız orada aslında. Neyse 2 günde orada kalacağım. Orhaniye'de kalacağım. Pazartesi günü de döneceğim. Durum böyle. Videonun girizgahı da böyle olsun. Evet. Tekneye gidecek olan malzemeler vardı burada. Onları da bir kolye koydum. Bir küçük çantam var. Onu aldım. Bilgisayarım, iş çantam. Yola çıkıyorum. Hadi bakalım. Yoldan tekrardan çekim yaparım ben arabadan. Size şeyi anlatayım. Neden tekneyi Orhaniye'ye götürme kararı aldık? Bunu hiç dillendirmemiştik aslında. Anlattık mı bilmiyorum. Yakın arkadaşlarımız, dostlarımız biliyorlar ama sizin de bilmenizi isterim. Tabii ki. Geçen sene yazın yukarı çıkarken biz çok sıkıldık. Yani şöyle işte 6-7 gün hava Samos'ta bekledik. Tabii ondan önce aslında Datça'da bekledik. Bayağı bir 7-8 gün bekledik havayı. Oradan sonra Lipsi'ye geçtik bir gece. Oradan Samos'a geçtik. Samos'ta 6-7 gün bekledik. Samos'tan çıktık. Bozcaada'ya gittik. Tabii arada bir sakız var ama bir gece kaldık şeyde. Lakkada limanında, köy balıkçı barınağında. Bozcaada'ya geçtik. Bozcaada'da da 7 gün bekledik. 7 gün mü 8 gün mü neydi? Hava bekliyoruz. Çok sert hava var. Çıkamıyoruz. Ve işte Bozcaada artık hani böyle Ekim ayı oldu ve kimse yok. Bomboş. Restoranlar birçoğu kapalı. Limanda sadece biz varız. Ara ara birkaç tekne geliyor gidiyor ama o kadar yani. Biz kafamızı çıkaramıyoruz. Aşağı doğru inen teknelerde sıkıntı yok. Poyraz esiyor. Arkadan geliyor rüzgar ama biz yukarıya Çanakkale'ye doğru çıkacağız. Oradan Marmara geçeceğiz. Acayip böyle 30-35 knotlarda fena rüzgar esiyor. Öyle bekledik tabii. Ve sıkıldık. Gerçekten çok sıkıldık. İstanbul'a geldik. Daha doğrusu İstanbul'a gelmeden önce Bozcaada'dayken bir arkadaşımız var. Biz YouTube vasıtasıyla tanıştık. Amerika'da yaşıyorlar eşiyle beraber. Laura eşi Amerikalı. Onların da teknesi bize gelmişlerdi daha önce. Onları ağırlamıştık teknemizde. Onların da teknesi Orhaniye'de. İşte o bizim tekneyi şimdi koyduğumuz yerde. Onunla konuşuyoruz ara ara. Gene aradı beni. Dedim böyle çok sıkıldık Serkan. Ya dedi siz niye tekneyi aşağı koymuyorsunuz dedi. O vallahi dedim hiç düşünmedik onu. Hatta Ceren demişti yani acaba bu kışı evde mi geçirsek? Olur vallahi dedim niye olmasın? Ben dedi bizim Maya'nın sahibiyle aram iyi. Bir konuşayım onunla dedi yer var mı yok mu? Hem dedi siz dedi zaten senenin 3-4 ay yaz döneminde dedi Türkiye'de olmuyorsunuz. Türkiye'de yoksun sizin yerinize dedi. Günübirlik kiraya da verir. Onun için dedi çok avantajlı olur. Dedim süper. Oldu dedim konuş. Tabii biz bu arada en başta onu söylemem lazımdı. Ceren'le bu kışı evde geçirelim kararı aldık. Yani 6 yıl oldu biz teknede yaz kış yaşıyoruz. 6 yıl bitti. Kış zamanı zor oluyor. Ev konforunda değil tabii ki tekne yani sonuçta. En büyük konforsuzluk kılık kıyafetlerin sığdırılmasıyla alakalı. Benim değil özellikle Ceren'in kılık kıyafetleri. O paltolar onlar buna falan bir görseniz var ya kışlık botlar falan yani acayip odalardan bir tanesi zaten full böyle kıyafet odası. O da ağzına kadar dolu. Daha komik bir şey söyleyeyim. Hani aynı monttan 2 tane almış. Çünkü daha geçen kıştan arkalarda bir yerde kalmış. Çok beğendiği için gitmiş bir tane daha almış. Neyse iade etti falan filan böyle. Çok komik şeyler oldu. Ben Allah aşkınıza bir dernek toplantılarım oluyor ya da iş toplantılarım oluyor ve takım elbise giydiğim oluyor. Siyah takım elbise severim. Siyah takım elbisenin altına giyeceğim bir siyah ayakkabı almıştım. Almışım. Arkaya bir yere koymuşum onu da kutusunda. Tekneyi boşaltırken ne gördüm biliyor musunuz? İkinciyi almışım meğersem.
Hani ve ilk aldığımı hiç giymemişim. Arkada öyle kalmış. Tabii yani o arkalarda kalınca görmüyorsunuz. Harbiden görmüyorsunuz. Neyse. Şimdi hani eve geçelim dedik bilmem ne falan. Tamam eve geçelim kararını verdikten sonra Serkan da bu telefon konuşmamızın üzerine Ceren de dedi ki o zaman dedi İstanbul'da kalmamızın ne anlamı var? Yani kalmamızın dediğim şey yani, tekneyi İstanbul'da bağlamanın ne anlamı var dedi. Götürelim dedi madem öyle aşağıya dedi. Sen git bir bak o marinaya. Güzelse beğendiysen marinada değil aslında marinet. Küçük böyle 40 teknelik falan 30-40 teknelik bir küçük marinet. Orhaniye'nin en ucunda bir yer. Alesta Marina diye geçiyor. Ben işte geldik tekneyi bağladık ettik. 19 Kasım'da da bizim bitecek. Kontratımız bitiyor Pendik Marina ile. Ben o 19 Kasım'dan önce atladım arabaya gittim. Ha yok özür. Zeytine gittiğimde ilk Orhaniye'ye gittim. Oradan zeytinleri toplamaya geçtim işte. Gittim bir gece orada kaldım. Serkan sağ olsun misafir etti beni. Arkasından çok beğendim. Sahibiyle de konuştuk. O da yer ayarladı bize. Bir tekne çıkıyormuş Kasım ayında. Onun yerine tamam dedi siz gelebilirsiniz abi dedi. Genç de bir arkadaş. Çok da böyle sakin, çok hoşuma gitti. Güzel bir insan. Ege insanı sonuç itibariyle. Ondan sonra bizim Orhaniye ile anlaştığımız an ben Ceren'i aradım. Oradan aradım. Ceren anlaştık dedim. O da işe gidiyormuş arabada. Park etmek üzereymiş. Bir şey söyleyeyim mi size? Ceren'in tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Ağlamaya başladı. Ya bayağı hıçkırarak ağlıyor. Ya dedi sanki çocuğumdan ayrılıyormuşum gibi oldum dedi. Neyse iyi oldu falan filan. Ben işte zeytin işi bitti. Döndüm. Ondan sonra biz ayın 15'i 16'sı Kasım'ın 15'i 16'sı 17'si gibi yaptık. Nedir o? Teknedeki eşyaları eve götürdük ve evde kalmaya başladık. Daha doğrusu bir gece kaldık. Ben ertesi günü tekneyi çok yakın bir arkadaşım var Can. Onunla beraber Orhaniye'ye götürdüm. Yaklaşık 6 gün sürdü yolculuğumuz. Zorlu bir yolculuktu. Rüzgar bayağı sertti ve şanssızlık yine kafadan gelen rüzgarlarda indik. Hava lodos esiyordu. Hava sıcak dediğim hani bir kış soğuğu yok ama ve lakin lodos rüzgarı ve kafadan geliyor. Güzel böyle gece mece yolculuğu da yaptık. Böyle bir 30 saatlik yolculuk da yaptık. Seyir de yaptık. Uzun pasajlar geçirdik. Daha sert rüzgarlara kalmamak için. Neyse tekneyi aşağı Orhaniye'ye götürdük. Bağladık. O gün Ceren ve Can işte arkadaşımın eşi Sinem. Onlar da İstanbul'dan arabayla Orhaniye'ye geldiler. Biz tekneyi bağladıktan bir saat sonra falan marinaya geldiler. Bizi aldılar. İşte köydeki eve gittik. Orada bir 3-4 gün kaldık. Oradan İstanbul'a döndük. Şeyimiz bu. Hani hikayemiz bu. Nedir? Tekneyi neden İstanbul'dan oraya götürdük? Bu arada şöyle ciddi de bir maliyet, bağlanma maliyeti farkı da var. Orhaniye'ye çok daha uygun bir fiyata bağladım teknemi. Çok da hoşuma gitti bu durum tabii. Ama başka bir şey söyleyeyim size. Biz evlendikten 6 ya da 7 ay sonra tekneye taşınmıştık. Tabii bu oturduğumuz evde çok bir eşya almadık. Benim evlenmeden önceki eşyalarım duruyordu. Ama tekneye geçince zaten o eve bir daha hiç biz böyle hani aman şu da olsun bu da olsun yapmadık. Bir yatak odasını falan değiştirmiştik. Eve bir gittik. Yani eve çok şey almak lazımmış. Hakikaten neredeyse bir teknenin
İstanbul'da bir yıllık bağlanma masrafı kadar eve masraf ettik. Ya fiyatlar ne kadar yükselmiş. Ben inanamadım. Bizim yemek masamız yoktu. Bir bar masası gibi bir masamız vardı salonda. Mutfaktaki masa işte gördünüz az önce. O masada yemek yiyorduk biz. Çok da misafir ağırlamadık doğrusunu isterseniz. Hani zaten 2 kişi geldiğinde 4 kişi o masaya oturuyorduk. Ya yemek masası almaya gittik. Yemek masası alırken ay şu koltuk da çok güzelmiş, koltuğu da değiştirelim dedik. Ay işte o koltuğu değiştirirken ay sehpası da çok güzelmiş. Ay o da güzelmiş falan filan durumu oldu. Acayip çok güzel oldu diyecek bir şey yok ama tabii maliyetler bayağı yüksek. Öte tarafta mutfak malzemeleri. Şimdi bizim köyde bir evimiz var, bir de tekne var. Biz bu Kandilli'deki, İstanbul'daki evde yaşamıyoruz diye o evin bütün mutfak malzemelerini, tabaklar, çanaklar, çatal, kaşık, bıçak, her şey, tencereler, tavalar ikiye bölündü. Ağaçlı'daki köydeki eve ve tekneye götürdük. Eve bir geldik, çorba yapmıştık evde. Ya arkadaş bir tane kaşık var, bir de tahta kaşık var. Ben tahta kaşıkla içtim, Ceren normal kaşıkla içti. Ertesi güne hemen tabii gittik bir yerlere. Oradan işte tabak, çanak, yok işte çatal, bıçak, kaşık falan filanlar aldık. Anlayacağınız ciddi masraflar ettik. Ama ev tabii yani ev konforunu özlemişiz bu arada. Koltuğun bir tarafından bir tarafına atıyorum böyle kendimi. Ceren o tarafta, ben bu tarafta falan. Keyifli oluyor tabii. Bir de televizyonları da değiştirdik evde. Çok komik yani plazma televizyonlar var. Düşünebiliyor musunuz? Hani LED de LED'i geçtim, zaten LED değil. LCD bile değil yani. Plazma. Daha o girişleri hiçbir şey uymuyor yani hakikaten. Televizyonları falan da değiştirdik. Yani sanki çok seyrediyoruz da olsun işte. Var mı var olsun. Neyse ev macerası da böyle başladı. Bunu da bir anlatayım istedim size. Vay Ve- abim hoş geldin Hayır, ya. Fatih'cim lan. Canımsın. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla. Merhaba. Sadun abi. Fatih. Fatih. Kardeşim hoş geldin. Buyurun. Buyurduk. Sağ ol Fatih'cim. Ay salona gidiyoruz. Nasıl geçelim? Şöyle ortaya doğru mu geçelim? Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hatırladın değil mi? Evet tabii ki hatırladım. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Atabey ben. Fotoğraf falan gör bakayım. Atabeyciğim merhaba. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür Hatırladınız ederim. mı beni? Tabii hatırlamaz mıyım? Süper, süper. Nereye gidiyorsun? En batı ucunun sevgi dolu yürekleri, bu kadim toprakların. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Ama ben olarak konuşmuyorum, biliyor musunuz? Bu kadim topraklardan gelmiş geçmiş asırlardır usta çırak öğretisiyle buradan çıkmışlar yelken kürekle motor çıkmazdan çok dinledim büyüklerimden bunları. Kuzey Afrika kıyılarına kadar gitmişler, ekmek parası için dalmışlar, ölmüşler, ölen arkadaşlarını o kıyılara gömmüşler. Yüzlerce isimsiz mezarlar bırakmışlar. 15 yaşında bir çocukken bu kadim kültürün içinde buldum kendimi. 60 yıldır Yüce Yaradan bana böyle bir sağlık, güzellik verdi. Çalışıyorum bu derin maviliklerde. Kepbom'dan Karpas'a, Adriyatik, Sicilya, Yunan adaları, Çanakkale kendi sularımız dalmadığı bir yeri yok. 60 yıldır buralarda. Aşağı yukarı kafa taslak bir hesap.
35.000 saat gibi üzerinde bir su altında zaman geçmiş, yeryüzünde böyle bir insanlar yok. Bir de benim öğretmenim okulum Deniz Erem her zaman sen beni öğretmedi bize. Biz demesini öğretti. Bunun adı ne? Ortak aklı kullanabilme becerisi. Küçücük teknelerin içinde yelken kürekle başlamışlar, ölmüşler, aktarmışlar. Biz başladık, benim başladığımda 9-10 beygir kızma kafa iskemleye motorlarla dangır dang 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 adım adım gider. Denizin üstünde böyle yaşadık, böyle geldik hayatı. Ali Karas balıkçısı Büyük Usta'nın söylediği bir laf var ya, hani romanlarında bahsettiği deniz gurbetçileri, ülkelerin çocukları işte kılcal damarlarıma kadar işlemiş bu duygular, kültür, bu deniz kültürü. Onların kültürünün içinde yaşamak, onları o kadim kültürü gelişecek nesillere aktarmak omuzlarımda büyüktür. Onu yapmaya çalışıyorum karınca kaderince. Yüzyıllardır, asırlardır bu topraklarda işte bu insanlara hep dışarıdan üçüncü kişiyle gözlemleyip yazmışlar. Tarık Dursun Kağan'ın Denizin Kanı, Deniz Gurbetçileri falan yazmışlar. Hepsini okudum. İlk defa da hiçbir sünger avcısı birinci elden 2 satır yazıp geriye bırakmamış. Bu bana nasip oldu. Gelecek nesillere de benden armağan olsun. Onu çok seviyorum. Bu kültürü aşk denen şey Şems'in var ya öğrettiği Hazreti Mevlana'ya aşk. O aşk bende oluştu buramda. Ama şunu diyelim, koca dillara nereye kadirsin? Nimetlerin güzelini verirsin diline biraz anlayınca. Havaları en temizini ciğerlerimize doldurursun. Bir de şu efsanedeki deniz kızları gerçek olsaydı. Karaya basmazdım karaya. Kara giderdim işte. Akdeniz, Gökova aşağıya doğru zaten su sıcaklığı arttı. Denizin dibinde flora yok oldu. Flora demek dağların ormanı demek. Flora yok olunca canlılar oraya terk ediyor. Çünkü canlı çeker, besin zincirim. Çölleşiyor şu an. Ekmek soframız, şu koca deryaları. Yok oluşa gidiyoruz. İnsanlığımızı kötü günler bekliyor, çok kötü. Daldım buraya ne gördüm? Eskiden hiçbir şey görmedim. Yok oluşu gördüm. Aşağısı o mercanların üstü müsilaj kaplı. Canlı popülasyonu yok denecek kadar az. Taşların üstü her tarafta hiç yosun falan yok. Müsilaj kaplı. Yok oluşa gidiyor burası da. İçim acıdı, sızladı, sızım. Şimdi bana müsilaj nedir diye sorarlar. Müsilaj zaman içinde insanoğlunun ölmeyecekmiş gibi, dünyaya baki kalacakmış gibi açgözlülükle ağzının salyalarını akıtarak doğayı talan edişinin, o salyaları doğa zaman içinde biriktirip şu an yüzümüze vurması olayıdır müsilaj. Çok güzel görsel olmuştur ya. Vallahi. Bakar mısın?
Günaydın. Sabah saat 9. Ben dün akşam geldim. Saat 8.30'tu geldiğimde. Ciddi yağmur yağıyordu. Gelmeden önce bir hemen yakında 200 metre ötede bir market var, Migros. Oraya uğradım. Sabah kahvaltısı için menemen canım çekti. Domates, biber, yumurta aldım, peynir aldım. Ondan sonra buraya geldim. Ben tam marketteyken acayip bir yağmur başladı. Aslında tekneye girişi çekmek istiyordum ama o yağmurda çantalarla ve işte alışveriş torbasıyla çekemedim. Tekneye girdim. Teknede hiçbir sıkıntı yoktu. Tek bir problem. Derin dondurucunun üstten işte kapağını açmıştım. Off yapmıştım onu, kapatmıştım. Ama ve lakin tabii doğal olarak içindeki var olan buzlar, buz demeyeyim ama sonuç itibariyle bir soğuk böyle bir şey var işte. Neyse buz var. Buz diyeyim yani. O buzlar eridi, erimiş ve dondurucunun içinde kalmış. O su da bakteri üretmiş ve koku yapmış. Ondan sonra onu temizledim. Uğraştım bayağı. Ondan sonra tabii bir ayı geçti. Bir ay, bir ay 15 gün, 1,5 ay. Tuvaleti bir temizledim. Tuvaletin içinde böyle bir su kalmış, az bir şey işte. Tatlı su olmasına rağmen o da bakteri üretmiş. Ondan sonra tuvaleti bir temizledim. Onun haricinde başka da bir problem yoktu. Aküler gayet iyi, bir sıkıntı yok. Zaten elektriğe bağlıydık. Ondan sonra başka söyleyebileceğim. Çok yorgundum. Zor bir yolculuk oldu. Yol yapım çalışması vardı. Yaklaşık 15 kilometre çok kötü stabilize bir yolda geldim. Rezaletti. Neyse yapacak bir şey yok. Geldim. Ondan sonra sonra da işte yattım uyudum. Arabadaki getirdiğim bir kolye eşya var. Onları alamamıştım. Bir de su vardı. Onları alamamıştım. Şimdi onları almaya gideceğim. Yağmur çok şiddetli yağdı dün gece. Öyle böyle değil. Size birazcık etrafı göstereyim. Burası nasıl? Şöyle. Hemen yan tarafımızdaki tekne Old City Sailing. Fatih Türk'ten kaptanım. O burada. Bugün görüşürüz herhalde onunla. Durum böyledir. Gün içinde yağmur yağmadığında daha detaylı video çekeceğim. Elektrik ve su pedestalı da burada. Elektriğe de bağlıyız. Ama elektrik kablomuz suyun içinde. Onu bir çekmem lazım. Azıcık toparlanması lazım buranın. Hadi bana kolay gelsin. Belli yıllar olduğu için tabii ki birinciyi onlara kaptırdım, birinciliği. Kaçıncı Ben oldun? Kaçıncı? Ben kaçıncı mı? En son gelsem bir şükret yani. Bak o kadar kötüydü. Ve 10 kilometrelik parkuru ayarlayamamışlar. 11 koştuk. 10'uncuda göl vardı şu an. 10 kilometrenin üstünde göl vardı. Oraya parkuru finişi biti koyamamışlar. 11 koştuk. Bak o kadar ıslandım ki şu son artık gelirken finişe bir yer var. Çamurun üstünde duruyorum kaldırımda. Fotoğrafçı adam diyor ki gel diyor. Ben diyorum ki hayır ben yüzme bilmiyorum. O kadar. Ya yemin ediyorum su en son dizime falan geldi bak. O kadar ıslandım. Bekle. Evet. Hemen çeviriyoruz. Bakar mısın? Ayağımdan çık çık sular geliyor. Korkunçtu. Korkunç. Ben koşmaktan soğudum.
burada bütün YouTube aileme söylüyorum. Bir daha buralara gelin koşarsam. Bir şey daha söyleyeyim, kapatacağım. Çok aşırı ıslam. Yani öyle böyle değil. Güneşi ateş eden şehir niye bu kadar yansıtsınız? Burası güneşi ateş eden şehir değil mi? Ne oldu buraya? Çok fenayım. İnanılmaz. Size de ortamı göstereyim tabii ki. Şöyle bir kalabalık. Böyle. Buraya gelecektin aşkım. Gerçi burası da farklı değil. Bütün gece yağdı burada da. İnanılmaz. Öpüyorum, görüşürüz. Tamam canım, hadi Hemen öpüyorum. otele gitmem lazım. Tamam. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Yakın arkadaşım Ali'nin yanına geldim. Aynen. Ali Marmaris'te Ege Marin'in sahibi. Sağ olsun dün beni aradı. Dedi ne yapıyorsun? Geldim bana haber vermedin. Dedim söz geleceğim. Şimdi onun yanına geldim ben de. Onun teknesine geldik Netzel Marina'da. Hoş geldin abi tekrar. Çok Eyvallah. mutlu oldum seni Var ol. gördüğüme. Ben de öyle. Ne Ben de güzel. öyle. Canım Ali'cim. Sağ ol. Var ol. Sağ ol. Burayı Netzel Marina'yı da göstereyim ben size şöyle. Güzel bir marina burası. Marmaris'te. Burada yağmur yağıyor. Burada buraya kadar arabayla girebiliyoruz yani. Tabii Çok. girilebiliyor. Aa vallahi süpermiş. Bunun zaten ilk başlangıcı A Pantan orası. Ha, Bak, sizinki burada mı? burada. Eyvallah. Geçelim. Ne güzelmiş bu tekne. Evet. Bu Çok güzel hakikaten. Fransız birinin güzel bir tekne. Ha. Baksana ne kadar güzel büyük katamaranlar. Şimdi Bak bu da Buranın çok. da en güzel marinası budur. Tabii tabii. Netzel Marina'dır. Evet. Konumu itibariyle. Bu da çok büyük bir yelkenli Evet, ya. yelkenli. Solaris bu. Aynen. Ay. Koyu bordo olduğu için Yanmasın güneşte yanmasın diye. güneşte Ha. diye patlıyorlar. Baksana yok şey yok. Müthiş bir yelken. Evet. Ceren'le çok sevdiğimiz bir yelkenli bu bizim bir marka. Müthiş bir marka bu. Biz de işte uluslararası yelken yarışlarına katılıyoruz. Orada da geliyorlar yurt dışından. Ha. Rodos Cup yarışlarına. Böyle size gösterelim. Hakikaten çok güzel bir marina burası. Pırıl pırıl. Elimizde bu abi Afya. Afeya. Ha. Canım 490 müthiş. Kapatayım. Binelim. Şimdi sevgili Ali'nin teknesindeyiz. Çok özendirdi beni. Acayip hem de yani. Ali acayip şeyler yapmış tekneye. Hem dış tarafa hem de içine. Onları bir kısım dışarıdakileri anlattı bana. Şimdi içeride yaptığı değişiklikleri de tekrar hem kameraya çekelim hem anlatsın. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi teknemizde 4 tane buzdolabı, bir dip frizimiz var şöyle görüldüğü üzere. 90 litre bir dip friz, 60 litre buzdolabı. Şurada da bir şarap dolabımız mevcut. Müthiş. Şöyle bir şarap dolabı. Şöyle yapayım. İşte harita masamız. Altta da çamaşır makinemiz. Burası böyle değildi değil Burası mi Ali? böyle değildi. Şimdi harita masamız General'da 490 bu arada teknemiz. Ortadaydı. Burada tek kişilik bir koltuk. Ve burada da oturma grubumuz vardı. Ben bunu aldık, söktük. Sonra harita masasını kabine doğru dayadık. Altına çamaşır makinemizi koyduk. Buraları gözler yaptık, raflar. Bu tarafı da buzdolabı. O çamaşır makinesi beni benden aldı zaten. Tabii teknede en önemli şey yani suyun, elektriğin önemli olduğu kadar mesela uzun seyirlerde dip frizin çok önemi var. Tabii. Yani buzdolabını bir şekilde çözüm bulabiliyorsun ama dip friz uzun sürede sıkıntı oluyor. O yüzden işte böyle kombin bir ürün vardı. Vitrifrigo'nun. Bunu taktık. Buzdolabı ve dip friz ikisi aynı anda. Teknemizde lityum sistem vardır. 1300 amperlik kapasitede. Hemen şöyle onu da göstereyim. Tabii kış dolayısıyla oturma gruplarını Evet, tamam kaldırma Ali. şöyle Evet. Müthiş. Victron'un 330 amper
Marmaris'in elektriği kesildiği zaman Ali'den elektrik istiyormuş Marmaris Belediyesi. Yok, tekneleri veriyoruz. Arkadaşlarımız oluyor bazen. Su ve elektrik ihtiyacı oluyor seyirde. Veriyoruz yani şaka değil. Veriyoruz. Burada batarya monitörümüz var. Victron'un. Bunu aynı zamanda uzaktan da kumanda edebiliyoruz. Jeneratörü çalıştırabiliyoruz. Sistemi on-off yapabiliyoruz. Yukarıda 2000 watt solar sistemimiz var. 2000 watt. 2000 watt aynen solar sistemimiz var. Fırınımız şöyle göstereyim. Tüplü ocağımızı çıkardık. Yerine indüksiyonlu fırın koyduk. Ocaklı fırın, elektrikli fırın. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş ya. Bu GE'nin İngiliz malıdır. Güzel bir üründür bu. Bunun çıktığı yeri de tüpün çıktığı yeri buzdolabı yaptık. Biraz önce göstermiştim. Oraya evaporatörleri gizli bir şekilde yapıp orayı da -2'ye kadar da soğutabiliyoruz. Müthiş. Tabii -2 artı 10 Müthiş. derecede. Şurada da mevcutta bir buzdolabımız var. Bu teknenin zaten orijinalinde var. Ha. İşte bulaşık makinamız var. Şeyimizin altında, lavabomuzun altında. Bu orijinalde var mıydı? Yok, orijinalde yok. Biz bunları sonradan kendimiz yaptık. Çok güzel. Mesela duşlarda ufak bir detay var. Aslında önemli. Şimdi bu duşlarımız şöyle göstereyim. Mesela bu duşlarda en büyük özellik yani flotör arıza yaptığı zaman kilitleniyorsunuz. Hiçbir şekilde çözüm olmuyor. Su gitmiyor. Gitmiyor. Biz şöyle bir çözüm bulduk. Şurada bir düğme var, görmüşsünüzdür. Mesela flotör bozulduğu anda o flotörü değiştirmek zaman alabiliyor veya flotörünüz yanınızda olmuyor, elektronik flotör. Şuraya bir kere basıp bıraktığınız zaman butonu o flotör vazifesi yapıyor. Yani turunuzu etkilemiyor. Müthiş. Onun haricinde işte teknemizde şurada bunu aynı zamanda pufumuz yoktu orijinalde. Çalışma masasında da kullanabiliyoruz bunu. Bunun altında da şeyimiz Sintine'de zaten bu Geno'larda en büyük problem şeydir. Sintine'de çok büyük problemdir. Devamlı otomatik çalışır durur. Çünkü çıkışını 8 metre arkaya vermişler. Bu suyu check valve koyuyorlar. O check valve'in ağırlığıyla Sintine o suyu itemiyor ilk etapta. Biz bir tane daha ekstra vakumlu pompa koyduk. Bu vakumlu pompayı dedik ki önce sen çalış su geldiğinde. Yetişmezse arkadaki öyle devreye giriyor. Çift Sintine, çift flotör, çift sistem var yani bunda. Çok özendim. Çok özendim. Bildiğiniz gibi değil. İşte tuvaletlerimizi değiştirdik. Gördünüz mü bilmiyorum. Tuvaletlerimiz Jasco'nun normalde sessiz tuvaleti gelir. Biz bunları hortumları falan hepsinin deliklerini kapattık. Şuraya bir kumanda paneli. Vakumlu tuvalettir. Bu tuvaletler de Sanimarin'in özel bir parçalayıcısı şeydir, kromdur, metaldir. Hani ufak tefek böyle tuvalet kağıtlarını ki atmıyoruz, atmamamız gerekiyor zaten. Tabii. Ama tabii bunu bazen bilinçli insanlar kullanmış. Zeytin çekirdeği mesela parçalıyor, öyle bir özelliği var şeyin. Ben master'ı da göstereyim. Master'da şöyle bakabilirsiniz. Burada bir lavabo Şurada banyo. ve banyosu var. Evet, müthiş. Yatak dikdörtgen, süper. Orada bir tuvalet daha var. Aynen, tuvalet daha var. Onu da şöyle bakabilirsiniz. Süper. Burada da böyle güzel bir makyaj Makyaj işte. Ha. Şurada dolap hanımlar var. için. Aynen. Güzel bir alanmış bu. Vallahi çok güzel. Ali'cim güle güle kullanın. Teşekkür Vallahi ediyorum. çok güzel tekneniz.
Allah keyifle yaşamak, dolaşmak, böyle tadını çıkartmak nasip etsin ya. Çok Sağlıkla. teşekkür ederim. Ya bu tekneyle tabii uzun seyirlerde için düşündük, yaptık. Kendimiz tabii şu an işimiz dolayısıyla bu işlere çok vakit ayıramıyoruz ama bu yılda itibaren hedefimiz tabii uzun süre, uzun seyirler yapmak. Belki önümüzdeki yaz beraber Yunan'da gezeriz he. Kesinlikle karşılaşırız. Amacımız da o zaten. Süper. Yani bir aylık bir Yunan adaları. Tamam, ne Tatili güzel. düşünüyoruz Tamam. zaten. Biz de zaten buradayız artık. Belki buradan beraber çıkarız. Olur. Tabii He, neden olmasın, tamam. çok iyi olur. Anlaştık. Masa detayını anlatmamıştık. Masayı Aynen, da bir de masa masayı da detayımız vardı. değiştirmiş. Şimdi masamızın ayaklarını değiştirdik. Daha önce üzerinde portatif ayaklar oluyordu. Oturma grubunun altından sök tak yaparak yapıyorduk. Bunun yanında oturma grubunun dizaynını da değiştirdik. Daha önce alt taraf şu an 3 parçadan oluşuyor. Daha önce 6 parçaydı. Üst tarafta 4 parçaydı. Biz alt tarafı şu an 3 parça yaparak yatak olabilmesi için, yatak kullanılabilmesi için daha iyi çözüm oldu. Şu şekilde Aşağı iniyor ve böyle yapabiliyoruz. İleri geri sağa sola yapabiliyoruz. Sonra Müthiş. buradan kilitliyoruz. Ve bu- Arkadaki iki minderi de buraya koyup burası tamamen bir yatak oluyor. En büyük özelliği de işte bunun yanında faydası da şöyle yapıyoruz. Şu şekilde çıkıyor. İşte otururken giren çıkan rahat girip çıkılması için şöyle ileri geri hareket edebiliyor hareket masa. edebilir. Bunu genelde karavanlarda çok uygulanıyor. Ben oradan gördüm. Ayaklar da zaten iç mekan için kullanılabilen ayaklar. Dış mekanda olmuyor. Güzel bir ayak. Alman malı, güzel bir ürün. Tavsiye ederim herkese. Ne marka bu? Markasını tam hatırlamıyorum ama Alman malı bir ürün. Alman malı. Aynen. Güzel Müthiş. bir ürün. Müthiş. Vallahi ellerine sağlık. Bunun da rengini artık Rengi çok patlattık. Bilmiyorum teknede Yok iyi yok oldu çok mu? güzel. Tabii ben turuncuyu çok severim. Benim ilk teknemin Sprayhood ve Bimini'leri turuncuydu. Öyle mi? Benato 41 tekmiş Türkiye'de. Turuncu Ben Biminisi. görmedim işte daha önce. Tabii. Turuncu Bimini Sprayhood'u Turuncuyu olan ben tek de- tekneydi. Ben de seviyorum zaten. Ha. İş yerimi de görmediniz. İş yerinde zaten şeydir. Turuncu mu? turuncudur, aynen. Ben de çok Turuncuyu severim severim turuncuyu. ben de. Turuncu güzel.
Şimdi Alesta Marina'da Mesut var. Burada buralara bakan arkadaş. Dedi ki Emre abi gel bir gezelim botla seninle, ikisini gezdireyim. Karşıda Kale Adası ya da Tavşan Adası. İşte o kalede deniyormuş, tavşan da deniyormuş. Oraya götüreyim seni dedi. İyi dedim ben de. Şimdi Mesut'la beraber oraya gideceğiz. Mesut kardeşim de burada. O da marinada bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Şu karşıya da gezi tekneleri koyuyor galiba kışın, değil mi? Şimdi o şu tekne oraya gidiyor abi. He. Yazın tura çıkıyorlar abi. Aha. Günlük, haftalık, He. 3 günlük, 2 günlük. Tur tekneleri o tarafta oluyor. Bunlar ufak böyle aile, yani Evet. bir aile, iki aile kiralıyorsun herhalde bu tekneleri. Yani bizde 3 kameralı olan var. 4 aile olabiliyor. O taraflara da gidelim abi. Olur. Bu Emre Kaptan. Şu karşısı Bük. Evet. Orası güzel bir yer, böyle palmiyeler bir şeyler var. Oraya gidebiliyoruz mu? Bu tarafa gidebiliyoruz abi. Hayır, karadan gidilebiliyor mu? Gidiyor. Aha. Böyle bak yol var abi. Görüyor musun? Ha, gördüm. Tepeler, Aha. aşağı inebiliyor. Bunlar bayağı karaya kıçtan kara olmuşlar. Bunlar evet abi. Ama tonoz var ya abi. içinde falan. Allah Allah, ne kadar güvenli bu iş. Tabii tonoz var ama yine de çok güvenli değil ya. Yazın daha kalabalık oluyor abi ya. Tabii canım, mutlaka. Yazın kalabalık oluyordur. Yani buranın suyu güzel oluyor abi. Deniz. Güzel oluyor. Burası ay ışığı koyuymuş. Şeyin tam arkası aslında. Öbür tarafın tam arkası. Tabii. Ay zaten tam hemen hemen şu tepede duruyor. Ya da bu şekilde duruyor. Güneşin olduğu yer. Buraya da O yüzden böyle ay ışılıyor. böyle bağlanılıyor ha. İskeleye bağlayabiliyorsun. Tabii bunun sahibi var abi. Bu içeride bayağı bir yer var ama herhalde ev yapmaya müsaade etmiyorlar. Tabii. İskeleyi nasıl müsaade etmişler? Bir de O zaman- sahibi var o zaman diyorsun. yapmışlar abi. Bunun zaten sahibinin kendi teknesi de oluyor. Köyün He. birçok insanı buraya böyle işte kıştan bağlıyor abi. Çocuklar yani yüzüyor. Buranın da akşamı güzel oluyor ama abi. Olur ya. Olmaz mı? Baksana şu yeşilliğin güzelliğine. Tabii Yunanistan adalarıyla bizim buradaki koyların en büyük farkı o. Burada bizde yeşillik var. Oralarda yeşillik yok. Ya ağaç yok. Çok çorak.
araziler. Bu yerleri görüyorsun değil mi abi? Evet, Oralar yandı. hep yandı işte abi. Yandı, biliyorum. Şu. Şuralar. Çok valla orada iyi durmuş yani. O şeyin oraya kadar herhalde gelmiş abi. Marinerin herhalde arkasına kadar. Evet, arkasına kadar gitmiş yani. Ben o zaman yoktum değil mi? Ay su nasıl pırıl pırıl ya. Burada Nisan ayında denize rahat rahat girilir ha. Gelir abi. Yok zaten ya. Baksana abi. Şu an gibi gözüküyor. Oo bak. Hakikaten ya. Bu kısımda balık tutmak yasak çünkü üreme alanına girdiği için zaten girişte direkt böyle bir levha görüyorsunuz. Ha. Oradan kısma kadar. Oltayla balık tutmak yasak. Evet. Şu an burada balık tutamaz. Ha. Nereden tuttu o Üreme balığı? alanı olduğu için o açıktan yakalıyor. Ha. Tabii o yasak olmayan yerde yakalıyor. Üreme alanı olduğu için yasak yani. O yüzden buraya herhangi bir şey yapamıyoruz. Olta Sahilde- atamıyorsun. Tabii sahil güvenlik direkt müdahale ediyor. Ha. Sahil güvenlik burada marinanın orada mı duruyor? Evet, marinada duruyor. Ve artık İstanbul'a dönme zamanı. Şimdi bugün cumartesi, sabah saat 8. Daha erken çıkmak istiyordum ama mümkün olamadı. Uyanamadım. Gece iyi uyumadım. Ağaçlı'ya uğrayacağım eve. Oradan Ortaklar'a geçeceğim. Zeytin işletmesine. Oradan sonra da akşam İstanbul'dayım. Şimdi yapılacakları yaptım. Güzel kızımızı kapattık. Kilitledim her yeri. Toparladım. Kapatıyorum. Kapağı çok hafif şöyle açık bırakacağım. Çünkü tamamen kapattığımda içerideki basamak ıslanıyor yağmurdan ve iyi kurumuyor. Kurumayınca kötü olmuş rengi. Hoşuma gitmedi. Evet, hadi bakalım. Alesta Marina'ya hoşça kal. Eşyaları arabaya taşıdım, çöpü attım. Teknenin içinde de bütün hatchleri kontrol ettim. İşte musluklar, tuvalet, bütün şeyleri kapattım. İşte buzdolabını üç buzdolabında kapağını açtım. Temizledim içlerini, buzları çözülmüştü zaten. Tuvaletin içine 1 litre sirke döktüm. Beyaz sirke. İşte motoru çalıştırdım. Böylece borunun içinde beyaz sirke kalmasını sağladım. Çünkü geçen geldiğimde su az bir şey geri basmış. Biraz koku yapmış. Hoşuma gitmedi. Hoş değil. İşte yatağı topladım. Ondan sonra ısıtıcıyı kapattım. O kadar. Elektrik fişlerini içeriden çektim. Ondan sonra şimdi de gidiyoruz. Evet. Bu kadar. Acayip çiğ yağıyor. Hadi bakalım. Güneş nerede? Burada. Evet, Ortaklar'a geldim. Zeytin işletmemize geldim. Ama önce pazara çıktım. Pazar alışverişi yaptım. Bakayım. Yok gel ben sizi de çekeceğim. İşletmeye de geldim. İşte bu da böyle. Hatırlarsınız yazdan
Yazdan ne? Geçen sene Ekim-Kasım ayından. Bak zeytinleri de koyuyoruz arabaya. Pazar alışverişi de burada. Melisa burada. Ömer burada. Pazardan bir sürü bir şeyler aldım. Enginar aldım. Enginar yapacağım. Zeytinler tükenmişti bir kısım. Onları da koyuyoruz. Sığdığı kadar alalım Melisa. Yani çok devrilmesin, olur mu? Bence tamamdır ya. Turunç da var, limon da var. Onları da alacağız. Eski tabelamız da duruyor, biliyor musunuz? Babamın zamanından Emre Zeytincilik. Onu çıkartmıyoruz. Evet, insan kuş misali. Şimdi bizim Söke'nin Ağaçlı köyündeki evimize geldim. Arabayı park ettim. Burası biraz yokuş. Aşağı iniyoruz. Size bir göstereyim. Bakın şurada böyle bir evimiz burası. Şurada şöyle bir vadi var. Burada böyle işte evler, komşularımızın evleri. Şu karşısı aslında deniz. Tam şurada Samos Adası var. Burası da böyle Kuşadası Körfezi. Ondan sonra köyde çok güzel bir köy. Ağırlıklı zeytin bahçeleri var bu köyde. Yıllar önce buranın arsasını almıştım. Daha 25 sene önce falan duruyordu. Bir 3-4 sene önce buraya bir ev yaptırdık. Ama gelip gidemiyoruz çok fazla. O yüzden de çok bakım yapılamadı. Bak böyle kapısı mapısı tahtaları böyle şey olmuş, çıkmış etmiş. Artık böyle. Ay evet, burası da bizim köydeki evimiz. Şöyle göstereyim size. Şöyle büyük bir camımız var. En sevdiğimiz yerde burası. Şöminemiz. Bir üst katı var, bir de alt katı var. Ben de işte şu şeyleri, elektrik süpürgesini falan alacağım. Şu otomatik olanı. Evdeyiz ya artık, teknede değiliz ya, burada kullanılmıyor çok diye. Onları alacağım. Şöyle burası üst kat mutfağımız. Üst katta yatak odaları var. Alt katta da yine bir salon, bir oda ve mutfak var. Bahçe tarafı. Buranın da manzarası güzeldir böyle. Denizi görüyoruz, Kuşadası Körfezi'ni. 2 yıl öncenin 2024 yılbaşından kalan yılbaşı ağacımız burada. Buyurun Ceren Hanım. Şimdi bizim Ağaçlı Köyü'nün özelliğinden bahsedeceğim. Burası Davutlar Söke arasındaki yol. Davutlar plajların olduğu yer var ya, yazlıkların daha çok olduğu. Aynı zamanda Milli Park. Kuşadası Milli Parkı'nın da yolunun üstü. Buranın trafiği bayağı fazladır. Bu taraftan Söke'den doğru geliyor arabalar. Bu tarafa Davutlara ve Milli Park'a doğru gidiyor. Şu üst tarafta işte evlerin olduğu yer. Bu alt tarafta da evler var. Alt tarafta bu arada çok güzel kahvaltı salonları falan da var. Çok böyle o vadiye bakıyor. Bir de yol kenarında böyle şeyler var. Bazlamacı teyzeler var. Çok başarılı. Mutlaka eğer buradan geçerseniz bu bazlamalardan almanızı çok tavsiye ederim. Şeyleri de var, ekmekleri, tava ekmekleri de var. Kullanmadım. Nedir o? Mikrofon kullanmadım. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Bak böyle burada yapıyor. Merhaba. Merhaba. Çekebilir miyim? Tabii buyurun çekin. Tamam, süper. Ben ekmek alacağım 2 tane. Bir tane de bazlama alacağım. Hemen verelim. Hazırda burada yapıyorlar. Şurada odun ateşinde müthiş pişiyor. Ekmekler de müthiş.
Biz alıp derin dondurucuya koyuyoruz. Kesiyoruz. Çıkartıp yiyoruz. Bazlamada 2 tane alayım aslında. Ceren istemedi ama. O şimdi gidince bize niye almadın diyecek. Ben çünkü Fatihlere alıyorum bir tanesini. Bir ekmeğin de bir tanesi gene Fatihlere. 2 bazlamada. Onlara bize. Şarküterici açmış. Bu yeni yapılıyordu geçen geldiğimde 1 ay önce, 1,5 ay önce. Burası köyün kahvehanesi. Öyle bir köy. Ne kadardı? 320 lira yapıyor. 320. Ekmekler ne kadar? Bazlama ne 80 lira kadar? tanesi. Ekmeklerin Abla hanım tanesi 80 bunun lira. yerine bazlama al dedi bana ya. Tamam. Bir dakika bekle. Tamam, bey, acele etme iyi pişsin ya. Tamam. Abi yemeği var mıydı acaba? Yok. Üzgünüm. Var. Özür. Varmış ya. Hatta 2 onluk vereyim şöyle. Tamam. Şöyle ben de size vereyim. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Tamam. Süper. Bunlar da sıcacıkmış valla. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Eyvallah. Bayağı sıcak hem de. Arabanın içi nasıl güzel kokacak. Burası da köyün kahvehanesi. Daha sonra geldiğimizde bu köyü yaparız, çekeriz. Ay ben buradan yumurta da alayım. Ay bagaj ağzına kadar doldu valla. Ama güzel oldu. Hadi bakalım şimdi İstanbul yoluna çıkıyoruz.